Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe'nin anlatımıyla diyor ki eğer rüzgar sert esse, işler biraz ters gitse, biraz yani tabii bir afet alameti sezilse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi de öncekiler gibi helak eder misin ya Rabbi diye bundan tedirgin olurdu. Allah'ın azabından müminler emin olmazlar. Kendilerini biz iyi kullarız, Cenab-ı Hak bize azap etmez nazarıyla bakmazlar. Tam tersi günahlarını merkeze alır, onlara odaklanır ve Cenab-ı Hakk'ın ya bugün ya yarın bize azap edeceği korkusuyla yaşarlar. Allah Azze ve Celle müminleri böyle tanımlamıştır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Müminler Rablerinin azabından tedirgin olan kimselerdir. Muşfikun demek yani oldu olacak bugün yarın bize azap eder. Her günü kapattığında Rabbim bugün de bana azap etmedi diye bundan ötürü şükreden, halbuki nice günahlarımız vardı, nice yanlışlarımız vardı. Demek ki Cenab-ı Hak çoğunu affetti. Deminki ayette Allah öyle söylüyor. مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ Size her ne musibet isabet ediyorsa فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Ellerinizin kazandığından ötürü. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Cenab-ı Hak çoğunu da affediyor. Yani böyle tek tek hepsine de ceza vermeye kalksa, hepsinden ötürü size musibet gelse baş edemezsiniz. Çoğunu Cenab-ı Hak affediyor, bir kısmına karşılık musibet geliyor size. Bu ne demek? Çok günahınız var demek. O kadar çok günahınız var ki mevcut musibetler, başınıza gelenler günahlarınızın çok az bir kısmına karşılık geliyor. Diğerlerinden ötürü Cenab-ı Hak musibet göndermiyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın perspektifinden. Ama dönüp kulun perspektifine baktığımızda kendisini günahsız gören, gelen musibetlerin hepsinin günahtan ötürü gelmesi ilkesini doğru bulmayan, günahsız da gelebilirmiş. Çünkü kendisi günahsız ya, buna yol arıyor. Allah Azze ve Celle böyle söylüyor ve bizler kendi tecrübemizde eğer günahlarımızı saklayıp gizlemeyeceksek bunu biliyoruz. Dolayısıyla Resulullah'ın لَوْلَا تَذْنِبُونَ أَنْتُمْ لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَأَتَى بِقَوْمٍ آخَرِينَ ifadesinde, hadisinde bize neyi hatırlattığını gayet iyi farkındayız. Resulullah siz günah işlemeyecek olsaydınız, yani öyle bir şey yok da öyle bile olsaydı Allah sizi götürür, günah işleyecek bir toplum yaratırdı. Bu bizim günah vakasıyla ne kadar iç içe olduğumuzu yüzümüze vuran bir ifadedir. Öyle bir şey yok yani. Dolayısıyla bizim yanlışlar işlediğimiz bu süreçte iptilalarımıza vesile olan musibetler zaten günahlarımızdan mütevellit. Zaten günahlarımızdan kaynaklı bu kötü şeyler gelir. Bu gelen kötü şeyler, musibetler de aslında yeni bir iptilanın aracıdır. Yani ceza olduğu kadar cezadan öte bizim için açılan bir fırsat alanıdır. Durumu doğru okuyabilecek miyiz? Yanlışlarımdan ötürü bu başıma geldi. Rabbim bana zulmetmiş değil. Bu yanlışı ben yaptım. Şu an karşı karşıya bulunduğum sıkıntılı durum da benden kaynaklanıyor. Bu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaklaşımı ve eşiyle birlikte dediler ki Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz biz kendimize yanlış yaptık. Diyebilirlerdi ki ya Rabbi sen bize yanlış yaptın. Ne işi vardı ağacın orada? Niye ağaca karşı bizde ilgi ve merak uyandırdın? Niçin şöyle şöyle? Dünyada günah işleyenlerin bu değersiz, anlamsız, geçersiz bahane çeşitlerini düşünün. Bunlar da Adem'in çocukları. Ama şeytan gibi davranıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle "Elem enhakkuma" ben sizi hatırlattım, uyardım, sakındırdım. Bunun yanlış olduğunu, güzel olmadığını, çirkin olduğunu akledecek bir imkan verdim. Bugüne kadar bunu yığınla yaptın, her defasında hiçbirinden ötürü musibet göndermedim. Bunu kendin zaman içerisinde ibret alarak düzeltesin diye ama sen öyle bir noktaya getirdin ki artık yumuşak tedbirleri hep boşa çıkardın. Şimdi senin hakkında sert tedbirleri Cenab-ı Hak hem toplumda hem de Cenab-ı Hak bunu kolektif olarak bütün topluma da uygular. Dolayısıyla toplumlar da Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarına sahip çıkmazlarsa
zaman sonra Allah Azze ve Celle onları yumuşak gönderdiği tedbirler, ufak ufak gönderdiği tedbirler, onların hepsini boşa çıkarırlarsa bu kez sert tedbirlerle onların uyanmasını, durumu, vaziyeti doğru okumalarını ve Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarına sahip çıkmalarını sağlamak ister. Dolayısıyla bunların hepsi Yüce Yaradan'dan kullara yönelik bir çağrıdır. Dolayısıyla bunlar da aslında Allah'ın rahmetidir, kulun uyanması için. Ve bu koşul değişiklikleri iptila sürecinde olan kişilerin ne olduğunu ortaya çıkarır. İyilerin iyiliğini, kötülerin de kötülüğünü ortaya çıkarır. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ أَضْغَانَهُمْ. Cenab-ı Hak kalplerinde hastalık bulunanları. Bunlar zannettiler mi ki biz o sıkıntıları ortaya çıkarmayacağız? Diyelim bir konuyla alakalı bir sıkıntı var kalpte. Ama o konunun hayatta bir karşılığı yok. Dolayısıyla da o kişinin o yönü ortaya çıkacak bir mecra yok. Cenab-ı Hak ne yapar? Koşulları değiştirir. Kulun o içinde marazlı bulunan, o konuya karşı marazlı bulunan yanını dışa vurmak zorunda bırakır onu ki dışa vurduğunda kusuru fiilen işlemiş olsun. Ve bundan ötürü de ya bundan vazgeçsin de kendisini ıslah etsin yahut bu yanlışıyla yüzleşsin. Demek ki koşullar değiştikçe bizim ne olduğumuz ortaya çıkar. Adamın malı, mülkü, serveti olsa Cenab-ı Hakk'a karşı isyan edecek bir kimse potansiyeli varsa, yani kalbinde bu maraz, Cenab-ı Hak onu o imkanla buluşturur. Cenab-ı Hak'tan bunları esirgeyip Allah Azze ve Celle'ye karşı azgınlık ve taşkınlık yaşayabileceği imkanları karşısına çıkarır. Bu hangi alanda? Eğer kariyerle olacaksa kariyer gelir onu bulur. Eğer başka mecralarda bir sıkıntı var ise bunlar illaki Cenab-ı Hakk'a karşı teslimiyetini yoklayacağı boş bir alan bırakmaksızın tek tek bütün alanlarda kişiye yaşatılır. Kişinin zaten teslimiyeti olan, yaşasa zaten en güzel şekilde yapabilecekleri atlanabilir. Kulun niyetinde, içinde, kalbinde halis bir şekilde Cenab-ı Hakk'a söz verdiği ve hakikaten eline böyle bir imkan geçse yapacağını içtenlikle karar altına aldığı şeyler yaşatılmasa bile kendisine sevabı hazır halde defterine yazılır. Dolayısıyla sınav ve değişkenler hep zincirin en zayıf halkası üzerinden yürür. Hangi alanlarda ve hangi konularda Cenab-ı Hakk'a karşı zafiyet içerisindeysek, İptilalar ve sınanmalar o konular üzerinden gelir. O bakımdan doğru okuma yapan kimse değişkenleri izlediğinde gelen bir musibetin dönüp geride kendi sıkıntısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığı eksik veya yapmadığı şeylerle ilişkilendirerek bunu ibret vesilesi yapıp ıslahına dönüştürür, iyileşmeye dönüştürür. Bu akleden kimsenin doğru okumasıdır. Akletmeyen kimseler ise bundan ötürü Cenab-ı Hakk'ı mesul tutmaya, onu zalim ilan etmeye, şunlara bunlara değil, niye bize geldi, niye bu ölüm bize geldi, niye bu hastalık bize geldi, niye bu özürlü çocuk bize geldi diye Cenab-ı Hakk'ı zalim ilan etmeye, ona masiyette bulunmaya, süreci bir fırsata dönüştürüp Cenab-ı Hakk'a karşı teslimiyetini yaşayabilecekken ters yüz etmeye yeltenir. Şunu bir defa unutmamalıyız ki, Cenab-ı Hak buyurdu ki, اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ Siz sandınız mı ki cennete gireceksiniz? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başlarına gelmiş şeyler, sizin başlarınıza gelmeden kolayca öyle direkt cennete gireceğinizi mi sandınız? مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ Onların başlarına sıkıntılar geldi, darlıklar geldi, hastalıklar geldi. Öyle sarsındılar, öyle sarsıntılara uğradılar ki hatta yekulur Resulü vellezine amenu ma'hu Resul de aralarında, peygamber de aralarında dediler ki meta nasrullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Demek ki sadece iman ettik, biz Allah'ı kabul ettik, dinimiz İslam demek ile direkt cennete gitmek beklentisi boş bir beklentidir. İlla ki iman ikrarından, Müslümanlık ikrarından sonra kulun
bu yolculukta test edildiği, sınandığı, yoklandığı bir süreç söz konusudur. Cenab-ı Hak dedi ki اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا İnsanlar sandı mı ki öylece bırakılacaklar. اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا iman ettik diyecekler. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Ama fitnelere uğratılmayacaklar. Şu konuda kulun tepkisi nedir, bu konuda kulun tepkisi nedir? Allah bizi içten içe de bildiği için zaten zafiyetlerimizi bildiğinden onlar üzerinden bizi sınar. Böylece içeride bir habislik varsa bu habisliği ortaya çıkarır. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Allah müminleri oldukları hal üzere öylece bırakacak değildir. Hatta yemizel habîse minet-tayyib. Ta ki habis olanla tayyib olanı temiz edinceye, ayırt edinceye kadar. Dolayısıyla değişen koşullar hep tayyib olanları, iyi olanları, güzel olanları habis olanlardan ayıklar. Bunlar وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ İyilikler üzerinden de gelir bu iptilalar, kötü şeyler üzerinden de gelir bu iptilalar. Allah'ın Resulü müminlerin her iki durumdan da kazançlı çıkacaklarını söyledi. Yani iyilikler üzerinden sınandıklarından da kazançlı çıkarlar, kötülükler üzerinden sınandıklarında da kazançlı çıkarlar. Her iki durumda sevaba dönüştürür. Allah Azze ve Celle katında değer kazanmaya, sevgi kazanmaya dönüştürürler. Nasıl? Doğru okuma yaparak, hayatı yöneten kudretin Allah Azze ve Celle olduğunu bilerek ve bu yönetiminde bizi sadece ve sadece sınamak maksadıyla koşulları değiştirdiğini akıldan çıkarmayarak. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullahal azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minin. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâna. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته